Bugün çok tartışılan bir konuyu ele alıyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının genel seçimlerde oy kullanması. Bu uygulama gerçekten demokrasinin bir gereği mi yoksa temsil adaleti açısından bazı sorunlar mı doğuruyor? Dünyadaki örneklerle karşılaştıralım, Türkiye'ye bakalım ve sonunda nasıl olmalı sorusuna gelin birlikte cevap arayalım. Oy hakkı demokrasi için zorunlu mu? Demokrasinin özü vatandaşın yönetime katılımıdır. Yani bir ülkenin vatandaşıysan nerede yaşarsan yaşa söz hakkın olmalı. Bu fikir temsili demokrasi kavramının da kalbinde yer alıyor. Bugün dünyada 140'tan fazla ülke yurt dışında yaşayan vatandaşlarına oy hakkı tanıyor. Fransa, Almanya, Amerika, Japonya, Afrika'da ülkeler hepsinde ama bir model var. Ancak eleştiriler de az değil. Bazı uzmanlara göre ülkenin dışında yaşayan seçmenler günlük sorunları doğrudan hissetmediği için kararların sonuçlarını da tam yaşayamıyor deniyor. Yani vergi vermeyen ama karar veren bir kitle olarak görülüyor. Kısacası evet, oy hakkı demokratik bir gereklilik ama adil ve dengeli uygulanması şartıyla. Dünyadan örneklere bakalım. Avrupa'da Fransa bu konuda en ileri ülkelerden birisi. Yurt dışında vatandaşlarına hem ulusal seçimlerde hem de özel yurt dışı milletvekilliği seçimlerinde oy hakkı tanıyor. Almanya'da ise belli süre yurt dışında yaşamış olanların oy hakkı oluyor. Yani bir süre sınırı söz konusu. Yani sistemler farklı ama amaç aynı, temsil. Asya'da Japonya 2000'li yıllardan beri yurt dışındaki vatandaşlarına oy hakkı tanıyor. Hindistan'da ise yalnızca geçici olarak yurt dışında bulunanlar oy verebiliyor. Sürekli yaşayanlar değil. Amerika'da, ABD'de vatandaşlar dünyanın neresinde olursa olsun yaşadıkları eyalet üzerinden oy kullanabiliyorlar. Afrika'da ise tablo karışık. Güney Afrika tanıyor, Kenya sınırlı uyguluyor. Bazı ülkeler ise hiç uygulamıyorlar. Bilim insanlarının görüşlerine de değinelim. Bakalım bilim bu konuda ne diyor? Siyaset bilimciler bu konuda 3 ana yaklaşımda buluşuyor. Katılım yaklaşımı, vatandaş nerede yaşarsa yaşasın ülkesinin geleceğinde pay sahibidir diyor. Bu görüşü Rainer Boebek paydaş vatandaşlık olarak tanımlıyor. Sorumluluk yaklaşımında Ruth Rubio Marin gibi düşünürler ise ülke dışında yaşayıp karar vermek adil mi diye soruyor. Çünkü alınan kararların sonuçları ekonomi, vergi gibi yurt dışındaki vatandaşları doğrudan etkilemiyor deniyor. Denge yaklaşımı en çok kabul gören fikir. Oy hakkı tanınmalı ama sistem dikkatle tasarlanmalı fikrini savunuyor. Bir de kendimize kısaca bakalım. Türkiye'de anayasanın 67. maddesi yurt dışında yaşayan vatandaşlara oy hakkı tanıyor. İlk kez de 1987'de bu uygulandı. Bugün yaklaşık 3,5 milyon Türk vatandaşı 50'den fazla ülkede oy kullanabiliyor. Oylar ya konsolosluklarda ya gümrük kapılarında ya da özel sandıklarda kullanılıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Bazı kesimler demokrasinin kapsayıcı yüzü olarak görürken bazıları ülke içinde yaşamayanın ülke içi kararlarda etkisi olmamalı diyor. Tarafların bu düşüncelerine temel olan faydalar ve çekinceler var elbette. Faydalar kapsamında her vatandaşın sesi duyulur diyebiliriz. Böylece demokratik kapsayıcılık artar. Diaspora ülkesiyle daha güçlü bağ kurulur. Bağların güçlenmesi sağlanır. Kültürel ve ekonomik katkıdan bahsedebiliriz. Yurt dışındaki vatandaşlar ülkeye yatırım ve imaj desteği sağlar. Demokrasi deneyimine katkı sunulabilir böylece. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlar yaşadıkları ülkelerdeki demokratik pratikleri ülkesine taşıyabilir. Çekinceler olarak da ilk bakışta temsil adaleti sorunu geliyor. Ülkede yaşamayan birinin iç politikanın sonuçlarını doğrudan hissetmediği öne sürülüyor. Bilgi eksikliği de burada çekince olarak görülüyor. Seçmen ülke içi gündemden uzak, dolayısıyla bilgisiz görülüyor. Seçim güvenliği, posta oyları, kayıt güncellemelerindeki karmaşıklık nedeniyle lojistik zorluklar da çekince olarak anılıyor. Ama bu konularda zannediyorum artık sorun kalmadı. Ayrıca diaspora toplulukları duygusal mobilizasyona daha açık olabildiği için siyasi kutuplaşma bir tehlike olarak görülüyor onlar arasında. Peki ne yapmalı sorusuna nasıl bir yaklaşım ortaya koyabiliriz? Türkiye açısından çözüm dengeyi doğru kurmakta. Bazı önerilere şöyle bir göz atalım.
Kayıt sistemi basitleştirilmeli, konsolosluklar ve dijital sistemler entegre edilmeli, bilgilendirme artırılmalı, seçmen ülke içi olaylardan haberdar olmalı. Yurt dışı seçim çevresi oluşturulabilir. Böylece oylar doğrudan diaspora temsilcilerini de belirleyebilir. Katılım izlenmeli ve sonuçta aksayan hususlar giderilmeli. Yurt dışında yaşayan Türklerin oy hakkı sadece bir hak değil, aynı zamanda vatandaşlık bilincinin de testidir. Demokrasi yalnız sandıkta değil, temsil, sorumluluk, aidiyet dengesinde yaşar. Dünya örnekleri bize şunu gösteriyor. Önemli olan oy hakkını kapsayıcı ama adil biçimde kullanabilmek. Siz ne dersiniz? Yurt dışında yaşayan Türklerin oy hakkı demokrasinin bir gereği mi, değil mi? Bugün de kendimize bir konuda değer kattık. Küçük bir fark büyük bir dönüşüm, değişim yaratır dedik. Kendine değer katmaya devam etmek için abone olmayı unutma. Değer katmaya devam et.